Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı oldukça kolay olan ve çok lezzetli siron tarifi hazırladım. İsterseniz iftar yemeklerinizde, isterseniz akşam yemeğinizde hazırlayabileceğiniz harika bir tat. Hazır yufkayla hazırladığımız için yapımı da oldukça kolay. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz yemeğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak tavuklarımızı haşlamayla başlıyoruz. Bunun için 2 adet kalçalı but aldım. Tencerenin içerisine koyduktan sonra 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. İçerisine 2,5-3 su bardağı suyu ekliyorum. Bu suyu daha sonra yufkaları ıslatmakta kullanacağız. Daha sonra tavuğumuzu kaynatmaya bırakıyoruz. Tamamen pişinceye kadar ilk önce yüksek ateşte, daha sonra kısık ateşte haşlıyoruz. Bu tarif için 4 adet hazır yufka kullandım. İsterseniz bu aşamada evimizde yapmış olduğumuz yufkaları da değerlendirebilirsiniz. Onunla da yaptığınız zaman gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. 1 adet yufkayı 4-5 kere katlıyorum. Daha sonra tam ortadan olacak şekilde kesiyorum. Parçanın bir tanesini kenara alıyorum, diğer tarafını tezgahın üzerine açıyorum. Bu aşamada yufkanın geniş olan kısmını karşı tarafa, diğer kısmını da kendinize doğru açın. Daha sonra iki tarafını 4 parmak olacak şekilde içeriye doğru katlıyorum. Uç kısmını da aynı şekilde 3 parmak ya da 4 parmak olacak şekilde içeriye doğru katlıyorum. Çok ince bir oklava alıyorum. Uç kısmına koyarak oklavayı yufkanın içerisine sarıyorum. Böylelikle sarma işlemini daha kolay hale getireceğiz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. En son kısmına 3 parmak kala duruyoruz. Bu kısmı fırça yardımıyla ıslatıyoruz. Böylelikle yufkalarımız yapışmış olacak. O kısmı da tamamen bitinceye kadar sarıyoruz. Daha sonra oklavayı yufkanın içerisinden çıkartıyoruz. Bu aşamada çok fazla sıkı ya da çok fazla gevşek sarmayın. Sizlere bir kez daha göstermek istiyorum. Bunu da oklavasız yapacağız. Yarım yufkanın geniş kısmı karşı tarafa doğru gelecek şekilde açıyoruz. Yufkanın iki ucunu 4'er parmak olacak şekilde içeriye doğru katlıyoruz. Uç kısmını da aynı şekilde içeriye doğru katlıyoruz. Uçtan başlayarak sarıyoruz. Arasında oklava olmadığı için biraz daha gevşek sarmaya özen gösterin. En son kısma 4 parmak kalıncaya kadar bu şekilde sarıyoruz. Açılmaması için o kısmı suyla ıslatıyoruz. Dört adet yufkayı bu şekilde sararak hazırladım. Toplamda 8 tane rulo elde etmiş olduk. İster ikişerli şekilde, ister dörderli şekilde alıp kesebilirsiniz. Rulo yapmış olduğum yufkayı ilk önce ikiye kesiyorum, daha sonra 2 parmak aralıklarla kesiyorum. Yuvarlak borcamın içerisine dik olacak şekilde diziyorum. Bu aşamada borcamınızı yağlamanıza gerek yok. Tamamen borcamı doldurduktan sonra yufkaların üzerini yağlayacağız. O yüzden borcamı yağlamanıza gerek yok. İsterseniz ikişerli şekilde kesebilirsiniz. İsterseniz yufkayı 4'e 5'e kestikten sonra da kesebilirsiniz. Önemli olan kesmiş olduğunuz yufkaların hepsinin aynı ölçüde olması. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz
Sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Yufkaların hepsini bu şekilde keserek borcamın içerisine yerleştirdim. Daha sonra fırça yardımıyla yufkaların üzerini güzelce yağlıyorum. Böylelikle yufkalar daha güzel kızaracak. Fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Hazırlamış olduğumuz yufkaları sıcak fırına koyacağız. Yufkalar fırında pişerken biz de diğer hazırlıkları yapıyoruz. 2 tane budu kemiklerinden çıkarttım. Küçük küçük parçalar halinde tavuğu didikliyorum. Didiklemiş olduğum tavukları kenara alıyorum. Üzerine dökmek için yoğurt hazırlıyoruz. Bunun için 2 kase yoğurdun içerisine 3 diş sarımsağı rendeliyorum. Daha sonra yoğurdun içerisine 1 çay kaşığı tuzu ekliyorum. Yoğurt tamamen pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Üzerine dökmek için yağımızı hazırlıyoruz. Bunun için 3 yemek kaşığı tereyağını erittim. İçerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağını koyuyorum. Daha sonra 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberi ekliyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra hemen ocağımızın altını söndürüyoruz. 35 dakikanın sonunda yufkaları fırından çıkarttım. Bu aşamada yufkaların iyice soğumasını bekliyoruz. İsterseniz yufkalarınızı bir gün önce pişirebilirsiniz. İyice soğuduktan sonra üzerine tavuk suyu ekleyeceğiz. Tavukları haşlarken 2,5 su bardağı su kullandık. Bu suyun hepsini kaynarken yufkaların üzerine döküyoruz. İsterseniz normal suyla da yapabilirsiniz ama tavuk suyuyla daha lezzetli oluyor. Önemli olan püf noktası koymuş olduğunuz tavuk suyunun kaynar olması. 2,5 su bardağı tavuk suyunu koyduktan sonra iyice ıslanmasını bekliyoruz. Yufkalar tavuk suyunu güzelce çekti. Hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurdu yufkaların üzerine döküyorum. Üzerine tavuk koymadan bu şekilde bile tüketebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli ve güzel bir yemek. İsterseniz ana öğün, isterseniz ara öğünde de yapabilirsiniz. Yoğurdu koyduktan sonra üzerine biraz yağ gezdiriyorum. Yağın hepsini sarımsaklı yoğurdun üzerine dökmeyeceğiz. Bir kısmını da tavukları koyduktan sonra onun üzerine dökeceğiz. Yağın bir kısmını döktükten sonra tavukları üzerine koyuyorum. Ben bu tarifte tavuk kullandım. İsterseniz kıyma da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. İsterseniz boş, isterseniz tavuklu, isterseniz kıymalı her türlü çok lezzetli oluyor. Tavukların hepsini koyduktan sonra üzerine tekrar yağ gezdiriyorum. Böylelikle lezzetine lezzet katmış oluyoruz. En son üzerine birkaç dal maydanozu küçük küçük doğradım, onu da serpiştiriyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Sizlere bir de bu lezzetli sironun iç dokusunu göstermek istiyorum. Tavuk suyuyla ıslatmış olduğum kızarmış yufkaların üzerine sarımsaklı yoğurt ve tavuk koyduk. Tadına doyamayacağınız harika bir lezzet oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.